Diyelim ki hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Peki ilk adımı nereye atarsınız? İşte bugün gerçek ve kalıcı değişimin aslında tam olarak nereden başladığını konuşacağız. Ve bu yolculukta bize hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar kadim bir rehber eşlik edecek. Biliyorum kulağa biraz garip geliyor değil mi ama ya size desem ki yüzlerce yıllık bir bilgelik bir oyun tahtası üzerinde insanın kendini bulma macerasını adım adım anlatıyor. Hadi gelin bu gizemli oyunun sırlarına birlikte bir bakalım. İşte o rehberimiz karşınızda. Anadolu İrfan geleneğinin saklı bir hazinesi olan Satrancı Urefa yani Ariflerin Satrancı. Şimdi bu oyunun kökeni biraz gizemli. Kimileri Tibetli bir Budist bilgeye dayandırıyor, kimileri ise Endülüslü büyük alim Muhittin Arabi'ye. Ama biliyor musunuz, nereden geldiğinin çok da bir önemi yok aslında. Çünkü amacı hep aynı, insanın kendi içsel yolculuğuna bir ayna tutmak. İlk bakışta kurallar çok basit görünüyor. 101 karelik bir tahta, tek bir zar ve piyonlar. Ne yapacaksınız? Zar atıp ilerleyeceksiniz. Hedef 101. kareye ulaşmak. Tıpkı bildiğimiz masa oyunları gibi değil mi? Ama aslında hiç de değil. İşte oyunu asıl özel kılan şey de tam olarak bu. Üzerine bastığınız her bir kare yalnızca bir durak değil, insanın manevi yolculuğundaki bir hali, bir mertebeyi temsil ediyor. Mesela zillet yani bir nevi aşağılanmışlık hissiyle başlayan bu yolculuk, muhabbet gibi duraklardan geçerek en sonunda vuslata yani en derindeki özne buluşmaya ulaşıyor. Şimdi gelelim oyunun en can alıcı noktasına, bize kendi hayat yolculuğumuza nasıl başlamamız gerektiğini anlatan o çok özel kurala. Yani her oyunun bir başlangıç çizgisi vardır. Peki insanın kendini tanıma ve dönüştürme oyununa ilk adımı nasıl atılır? Bu oyuna başlayabilmenizin tek bir yolu var. Zarda mutlaka ama mutlaka 6 atmak zorundasınız. Başka hiçbir sayı piyonunuzu yerinden oynatmanıza izin vermiyor. Peki ama neden ille de 6? Çünkü tahtadaki 6 numaralı karede pişmanlık yazıyor. Oyunun bize fısıldadığı o derin mesaj tam da burada gizli. Kendini geliştirme ve dönüştürme yolculuğu pişmanlık olmadan başlayamaz. Yani kendi hatalarımızın, eksikliklerimizin farkına varma cesareti ve daha iyi olma arzusu olmadan o ilk adımı atamıyoruz. Değişim dışarıdaki birini veya bir şeyi bekleyerek değil, tam burada kendi içimizde başlıyor. Ariflerin satrancından aldığımız bu ders, bizi aslında modern düşünür Stephen Covey'in tanımladığı hayattaki iki temel yaklaşıma getiriyor. Hayatı ele alırken seçebileceğimiz iki farklı yol var aslında. Bir yanda içten dışa yaklaşımı var. Bu yaklaşım diyor ki güç ve sorumluluk bende, değişim benden başlamalı. Diğer yandaysa dıştan içe yaklaşımı var. O da sorunların kaynağını sürekli dış faktörlere yani başka insanlara ve koşullara bağlıyor. Aslında bu dıştan içe dediğimiz bakış açısı bir nevi kurban zihniyeti. Bu zihniyetteki kişi kendini olayların pasif bir kurbanı gibi görür ve mutlu olmak için sürekli olarak dış dünyanın kendi lehine değişmesini bekler durur. Bu keşkeli cümleler size de tanıdık geliyor mu? İşte bu, sorumluluğun sürekli başkalarına atıldığı tipik bir dıştan içe düşünce modelinin sesi. Bu modelde problem daima bir başkasındadır, asla bizde değil. Peki tamam, değişimi içeriden başlatalım da bunun arkasındaki psikolojik temel ne? Yani bu fikir neden bu kadar güçlü? Gelin şimdi de buna bakalım. Neredeyse 2000 yıl önce Anadolu'da yaşamış Stoacı filozof Epiktetos, gerçeği o kadar yalın bir şekilde özetlemiş ki, diyor ki bizi asıl etkileyen şey başımıza gelenler değil, başımıza gelenleri nasıl yorumladığımızdır. Asıl güç olayın kendisinde değil, bizim ona yüklediğimiz anlamda gizli. Zihnimiz aynen böyle çalışıyor. Düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız da davranışlarımızı tetikliyor. Bu üçü arasında kopmaz organik bir bağ var. Ve en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu döngünün herhangi bir yerden başlayarak, mesela sadece bir düşünceyi değiştirerek tüm zincirleme reaksiyonu yeniden şekillendirebiliriz. İşte meselenin özü bu. Kontrol edemeyeceğimiz şeylere, yani başkalarını değiştirmeye odaklanmak yerine, her zaman kontrol edebileceğimiz tek şeye, yani kendi bakış açımıza ve tepkilerimize odaklandığımızda, işte o zaman gerçek güç ortaya çıkıyor. Asıl değişim tam da burada başlıyor. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı iki farklı coğrafyadan gelen ama aynı evrensel gerçeği dile getiren iki bilge insanın sözleriyle taçlandıralım. Anadolu'nun büyük ozanı Yunus Emre, bu derin felsefeyi olabilecek en yalın, en net haliyle ifade ediyor. Yani diyor ki, bizi biz yapan, kimliğimizi ve varlığımızı şekillendiren şey, zihnimizden geçen düşüncelerin ta kendisidir. Ve ondan binlerce kilometre uzakta, Buda da neredeyse aynı kelimelerle bu evrensel gerçeği bize hatırlatıyor.
Zihin her şeyin başlangıç noktasıdır. Düşüncelerimiz zamanla bizim gerçeğimize dönüşür. O halde bu analizi hepimizin kendine sorması gereken o güçlü soruyla bitirelim. Madem ki düşüncelerimiz bizi inşa eden tuğlalar gibi ise sen bugün hangi düşüncelerle kendini inşa etmeyi seçiyorsun? Unutmayın, o tuğlaları seçmek tamamen bizim elimizde.